Merhaba koçlar. 4 Haziran tarihinde Neptün burcunuzda yani birinci evinizde duran pozisyona geçiyor ve ardından geri hareketine başlıyor. Neptün'ün bu duranlaşması kimliğiniz, dış dünyaya yansıttığınız imajınız ve kişisel duruşunuz üzerinde güçlü bir etki yaratacak. Bu dönem boyunca ben kimim, gerçekten ne istiyorum gibi sorular zihninizi kurcalayabilir. İç dünyanızla dış dünyadaki benliğiniz arasında bulanıklık hissedebilirsiniz. Ardından 22 Haziran'da Neptün retro hareketine devam ederek Balık burcuna yani 12. evinize geçiyor ve burayı son kez ziyaret ediyor. Bitirmediği işleri bitirecek artık. Burası haritanızın en gizli, en derin katmanıdır. 12. ev rüyalar, bilinçaltı, inziva, yalnızlık, içsel korkular, ruhsal arınma ve zaman zaman da kontrolünüz dışında gerçekleşen olaylarla ilgilidir. Neptün burada 29 derecede hareket ederken sizleri ruhsal anlamda derin bir yüzleşmeye davet edecek. Hayatınızda geçmişten gelen belki de bastırdığınız korkular, suçluluk duyguları ya da bağımlılıklar tekrar gündeme gelebilir. Bu süreçte spiritüel pratiklere yönelmek, rüyalarınızı yazmak, sezgilerinize güvenmek büyük farkındalıklar getirebilir. Ancak gerçeklikten kaçma eğiliminde olanlar için bu dönem kafa karışıklıkları, yönsüzlük, içe kapanma gibi zorlayıcı temaları da tetikleyebilir. 12. ev aynı zamanda izole alanlarla, hastanelerle, kapalı kurumlarla ilişkilidir. Sizler ya da yakın çevreniz bu temalarla iç içe bir süreç yaşayabilirsiniz. Öte yandan yaratıcı ve sezgisel yönleriniz bu dönemde olağanüstü bir şekilde aktive olabilir. Meditasyon, yazarlık, sanat, müzik ya da spiritüel alanlarda çalışanlar için büyük bir ilham akışı da söz konusu olabilir. Neptün bu dönemde Şehat sabit yıldızıyla kavuşumda olacak. Bu yıldız kimi zaman talihsizlikler, kontrolsüz su olayları, zihinsel karmaşalar gibi temaları gündeme getirebilir. Fakat aynı zamanda sıra dışı fikirler, meydan okuyan bir akıl yapısı ve derin içgörü potansiyelinde taşır. Sizler için bu dönem bir yüzleşme ve teslimiyet zamanı olabilir. Ne kadar içe döner, ruhunuzu arındırırsanız o kadar güçlenirsiniz. Ve nihayet 27 Ocak 2026 tarihinde Neptün yeniden burcunuza yani yükseleninize geçecek ve bu kez kalıcı olarak yerleşecek 2038'e kadar. Bu çok önemli bir dönem başlatıyor sizler için çünkü bu tarihten itibaren 2038'e kadar Neptün'ü birinci evinizde ilerleyecek. Hayatınızın yönü, dış dünya algınız, fiziksel görünümünüz ve hayatta varoluş şekliniz dönüşecek. Yeni bir ruhsal kimlik inşa etme sürecine giriyorsunuz. Ancak bu kimlik mantıkla değil, sezgiyle ve kalple inşa edilecek. Bencillikten uzak, empati dolu ama aynı zamanda sınırlarınızı koruyarak ilerlemeyi öğrenmeniz gereken bir dönem başlıyor. Ego ile ruh arasındaki dengeyi kurduğunuzda gerçek liderliğin kapıları sizlere açılacaktır. 2025'in ortasından 2026 başına kadar olan bu geçiş süreci adeta sizin için bir doğum öncesi dönem gibi sessiz, derin ve dönüşümsel. Bu yüzden iç sesinize kulak verin, sabırlı olun ve dönemi ruhsal bir hazırlık olarak değerlendirin. Çünkü Ocak 2026'dan sonra artık sahne sizin ama bu kez sadece görünür olmak için değil, içsel bir misyonla da parlamak için. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba boğalar. 4 Haziran 2025 tarihinde Neptün 12. evinizde yani bilinçaltınızı, inzivayı ve ruhsal dünyanızı temsil eden alanda durağan pozisyona geçiyor ve geri hareketine başlıyor. Bu durağanlık sizleri görünmeyen ama güçlü bir enerjinin içine çekecek. İç dünyanızda bir çözülme ya da bir uyanış yaşanabilir. Bastırdığınız duygular, korkular ya da bırakmakta zorlandığınız şeyler gün yüzüne çıkabilir. Burada sizleri ruhsal bir arınmaya, belki de bir teslimiyete çağırıyor Neptün. Ancak bu çağrı bazen karmaşa, kararsızlık, hatta izole olma arzusu şeklinde de gelebilir. Bu yüzden sezgilerinize güvenin ancak gerçeklikten de kopmamaya özen gösterin. 22 Haziran'da Neptün Balık burcuna
geçiyor. Yani 11. evinize geri dönüyor ve burada 29 derece gibi çok hassas, tamamlayıcı ve karma ile ilgili bir derecede retro hareketine devam ediyor. 11. ev arkadaşlıklar, sosyal çevre, idealler, toplumsal gruplar ve gelecek planlarınızla ilgilidir. Neptün burada size dostluklarınızı yeniden sorgulatabilir, kime güvenmelisiniz, kimlerle yol almalısınız ya da kimleri artık geride bırakmalısınız. Ve son kez geçiyor buradan Neptün. Burada baya bir temizlik yaşamadıysanız şimdi yaşarsınız. Bu dönem hayal kırıklıkları ya da dağılmalara neden olabilir. Ancak bu dağılmalar bir arınma olacak. Bazı ilişkilerin misyonunu tamamladığını fark edebilirsiniz. Birlik bilinciyle hareket etmek, başkaları için bir şeyler yapmak, sosyal sorumluluklara yönelmek sizleri ruhsal anlamda yükseltecektir. Ancak idealist hayallerle gerçekçi hedefler arasında denge kurmayı unutmayın. Bu dönemde Neptün, Şiat sabit yıldızıyla da kavuşumda olacak. Bu yıldız çoğu zaman talihsizliklerle, zihinsel dalgalanmalarla ve suyla ilgili olumsuzluklarla ilişkilendirilir. Ancak olumlu çalıştığında zihinsel cesaret, sıra dışı fikirler ve derin bir kavrayış kapasitesi getirir. Bu süreçte sizler de sıra dışı insanlarla tanışabilir, geleceğe dair bambaşka bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Yalnızlık hissi gelse bile bu dönemi bir hazırlık süreci gibi görmelisiniz. Ve en önemli geçiş 27 Ocak 2026 Neptün tekrar Koç burcuna geçecek ve bu kez geri dönmemek üzere yani kalıcı olarak 12. evinize yerleşecek. Bu geçiş 2038 tarihine kadar sürecek olan uzun bir ruhsal yolculuğun kapılarını açıyor sizlere. Bu dönem bilinçaltınızı temizlemek, eski karmaları çözmek, içsel huzura kavuşmak ve ruhsal misyonunuzu anlamak adına çok önemli olacak. Ancak burada önemli bir uyarı da var. Kaçış eğilimleri, bağımlılıklar ya da kendinizi kurban rolüne hapsetme tuzağına düşmemelisiniz. Meditasyon, yoga, inziva, dua, namaz, sanatsal yaratıcılık, şifa çalışmaları ve rüya analizi gibi alanlar sizler için büyük bir destek sunacaktır. Kendinizi kendi ruhunuzun rehberliğine bırakmayı öğrenmelisiniz. Zihinsel netlik yerine kalp bilgiliğine güvenmeniz gereken bir döngü başlıyor. Unutmayın, bu bir içsel temizlik süreci ve siz ne kadar çok bırakır, ne kadar çok teslim olur ve bağlarınızı arındırırsanız 2038 yılında Neptün'ün burcunuza geçişiyle yepyeni bir bilinçle arınmış ve hafif bir şekilde hayat sahnesine çıkacaksınız. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba ikizler. 4 Haziran 2025 tarihinde Neptün 11. evinizde yani arkadaş çevrenizi, sosyal bağlarınızı, gelecek planlarınızı ve toplumsal ideallerinizi temsil eden alanda durağan pozisyona geçiyor ve ardından retro hareketine başlıyor. Bu dönem kiminle nereye gidiyorum sorusunun içsel yankılarını daha sık duymanıza neden olabilir. Birlikte yürüdüğünüz insanlar, sosyal aidiyet duygunuz ve uzun vadeli idealleriniz bulanıklaşıyor olabilir. Belki bazı hayallerin sandığınız kadar size ait olmadığını fark edeceksiniz ya da bir grubun ya da topluluğun içinde kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Neptün burada sizden aidiyetinizi, ruhsal bir süzgeçten geçmenizi ister. Kimlerle aynı vizyonda ilerliyorsunuz? Kimler artık yalnızca enerjinizi tüketiyor? 22 Haziran'da Neptün retro hareketine devam ederek Balık burcunda ve 10. evinize geri dönüyor. Bu alan toplum önündeki duruşunuzu, kariyerinizi, mesleki itibarınızı ve hayattaki yönünüzü temsil eder. Neptün'ün 29 derece gibi çok hassas, karmayı ve kapanışları simgeleyen bir derecede retro yapıyor olması sizleri mesleki hayatınızda büyük bir sorgulamaya itebilir. Neptün buradan son kez geçiyor olacak. Hayat amacınızla ne kadar bütünsünüz?
Mesleğiniz sizi ruhsal olarak besliyor mu? Yoksa yalnızca zorunluluklar içinde bir yönsüzlük mü yaşıyorsunuz? Bu soruların cevabı kolay olmayabilir. Çünkü Neptün gerçeklerle hayalleri aynı potada eritir. Bu nedenle iş hayatınızda belirsizlikler, yön kayıpları, değişen hedefler söz konusu olabilir. Ancak bu karmaşa aslında sizi çok yüksek bir amaca doğru yönlendirmek içindir. Bu dönem içinde özellikle toplum önünde yanılgılardan, yanlış anlaşılmalardan, imajla ilgili zedelenmelerden uzak durmanızda fayda var. Eğer yaratıcı ya da spiritüel bir meslekte çalışıyorsanız ilham gücünüz artacaktır. Ancak ayakları yere basan planlar yapmadan büyük kararlar almak riski olabilir. Unutmayın, bu dönemde Neptün Şehat sabit yıldızıyla da kavuşumda olacak. Bu yıldız suyla ilgili krizler, kontrolsüzlük, zihinsel dağınıklık gibi temaları taşır. Ancak aynı zamanda sıra dışı fikirler, geleceği gören bir zihin, sezgisel liderlik gibi değerli kapılarda açabilir. Bu süreçte itibarınızı korumak için sezgilerinizi gerçeklerle dengelemelisiniz. Ve nihayet 27 Ocak 2026 tarihinde Neptün tekrar Koç burcuna geçiyor. Bu kez kalıcı olarak 11. evinize yerleşiyor. Bu geçiş 2038'e kadar sürecek olan çok uzun bir sürecin başlangıcı. Sizler için bu dönem toplumsal vizyonunuzu dönüştürme, yeni dostluklar, ruhsal dostluklar özellikle edinme, yaratıcı kolektif projeler içinde yer alma zamanı olacak. Neptün'ün 11. evdeki uzun seyahati sizleri daha idealist, daha vizyoner ve daha ruhsal temelli gruplarla bir araya getirebilir. Ancak bu grupların gerçekten kalpten geldiğine emin olmalısınız. Zira Neptün'ün pozisyonu aldatıcı kolektif yapıların içine çekilme riskini de taşır. 2025 ortasından 2026 başına kadar olan bu süreçte eski hedeflerinizi sorgularken 2026'dan itibaren yeni bir vizyon inşa etmeye başlayacaksınız. Artık hayallerin peşinden değil, ruhsal olarak hizalanmış bir geleceğin peşinden gitme zamanı geliyor. Bu süreçte yalnız olmadığınızı fark edecek, ruh eşlerinizle benzer vizyonlarda buluşabileceksiniz. Kalbinizle hizalanmış hayalleriniz artık gerçekliğinize dönüşebilir. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yengeçler. 4 Haziran 2025 tarihinde Neptün 10. evinizde, yani kariyer, toplumsal statü, mesleki yön ve hayat amacı alanınızda duran pozisyona geçiyor ve ardından geri hareketine başlayacak. Bu dönemde toplum önündeki duruşunuzla ilgili bir belirsizlik ya da yönsüzlük hissi yaşayabilirsiniz. Hangi yöne gitmelisiniz? Mevcut mesleğiniz size ilham veriyor mu? Yoksa bir görev bilinciyle mi sürdürüyorsunuz? İşte bunu sorgulama zamanı. Neptün burada sizleri daha anlamlı, daha ruhsal ya da yaratıcı bir mesleki hedefe çekmek ister. Ancak bunu yaparken bazen sizi pusu bir atmosferin içinde de bırakır. Netlik kaybolabilir, hedefler değişebilir, belirsizlikler çoğalabilir, iş hayatında aldanmalar, yanlış anlaşılmalar, suistimaller gibi riskler de bu süreçte artabilir. Bu yüzden bu dönemde kariyerinizle ilgili çok büyük adımlar atmadan önce derinlemesine düşünmeli, sezgileriniz kadar mantığınıza da kulak vermelisiniz. 22 Haziran'da Neptün Balık burcuna, yani 9. evinize geri dönecek. 29 derecede retro hareketine devam ediyor olacak. 9. ev yüksek öğrenip yurt dışı bağlantıları, inanç sistemleri, akademik hedefler, hayat felsefeniz ve vizyonunuzla ilgilidir. Bu dönemde inançlarınızı sorgulayabilirsiniz. Belki de şimdiye kadar size yön veren fikirlerin aslında size ait olmadığını fark edeceksiniz. Bir eğitim, bir seyahat ya da bir öğretmen figürü bu süreçte hayatınızı değiştirebilir. Ancak Neptün'ün 29 derece gibi çok hassas ve karma ile ilişkili bir noktada geri hareket ediyor olması sizi derin bir içsel yüzleşmeye davet ediyor. Bilgiyle olan bağınızı, hakikate ulaşma arzunuzu ve yaşam felsefenizi yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Neptün son kez bu dereceleri tarıyor olacak. Bu süreçte mistik konulara, ruhsal öğretilere ya da yaratıcı bir inanç sistemine
İlginiz artabilir ancak dikkatli olmalısınız. Zira Neptün'ün Şehat yıldızı ile kavuşumu yanıltıcı fikir akımlara, sahte rehberlere ve ideolojik dağılmalar gibi riskleri de beraberinde getiriyor olacak. Aşırı idealist ya da gerçek dışı beklentilerle hareket etmeyin. Bilgelik içsel sessizlikten doğar. Ve son olarak 27 Ocak 2026 tarihinde Neptün kalıcı olarak Koç burcuna geçiyor ve 10. evinize geri dönecek. Bu geçişle birlikte artık vizyon değişimi zamanı başlıyor. 2038'e kadar sürecek olan bu uzun döngüde kariyerinizde yalnızca başarı değil, anlamda aramaya başlayacaksınız. Topluma nasıl katkıda bulunduğunuzu, nasıl bir iz bıraktığınızı ve ne uğruna çalıştığınızı daha derin bir şekilde sorgulayacaksınız. Bu dönem size ilham verebilir, yaratıcı ya da spiritüel bir meslek yolu açabilir. Ancak net hedefler belirlemeden yola çıkmak zaman zaman sizi pususlara da çekebilir. Bu süreçte hayallerinize dokunmak mümkün. Ancak bu hayaller başkalarının değil, sizin özbenliğinizden doğan hayaller olmalı. Ruhunuzu beslemeyen hiçbir kariyer yolunun artık sizde bir karşılığı kalmayacak. Şimdi içsel pusulanızla ilerleme zamanı ve unutmayın Neptün dış başarıyı değil, içsel tatmini ödüllendirir. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba aslanlar, 4 Haziran 2025'te Neptün 9. evinizde durağan pozisyona geçiyor ve ardından retro hareketine başlayacak. Bu ev inançlarınızı, yaşam felsefenizi, akademik hedeflerinizi, uzak hayallerinizi, uzak seyahatleri ve zihinsel ufkunuzu simgeler. Neptün'ün burada retroya dönmesiyle birlikte hayatı nasıl anlamlandırdığınız, hangi fikirlerle kendinizi tanımladığınız gibi derin konular gündeminize taşınıyor olabilir. Belki de şimdiye kadar inandığınız sistemler çözülüyor, dünya görüşünüz bulanıklaşıyor olabilir. Bu bir yıkım değil, bir yeniden doğuşun habercisi. Neptün sizden yüksek benliğinize daha derin bir bağ kurmanızı ister. Ancak bu süreçte bilge kirliliği, yanıltıcı inançlar veya sahte rehberlerle karşılaşma ihtimaliniz de artar. İnandığınız her şeyi yeniden sorgulama, zihinsel bir arınma zamanı bu. 22 Haziran'da Neptün Balık burcuna geri dönecek ve 8. evinizde bir süre kalacak. 8. ev krizler, dönüşüm, paylaşılan kaynaklar, miraslar, psikolojik derinlikler ve ölüm ötesi temalarla ilgilidir. Bu evdeki Neptün retrosu sizi maddi ve hem maddi hem duygusal anlamda başkalarıyla olan bağlarınızı sorgulamaya çağırıyor. Neptün bu dereceleri son kez tarıyor olacak. Hayatınızda çözülmesi gereken bazı karmaşık bağlar, borçlar ya da derin duygusal durumlar gündeme gelebilir. Özellikle ruhsal düzeyde bağlı olduğunuz ilişkilerde bir çözülme yaşanabilir. Manipülasyon, bağımlılık, kontrol oyunları gibi gölge temalara dikkat etmelisiniz. Ancak bu geri çekilme aynı zamanda çok güçlü bir içsel arınma ve ruhsal dönüşüm fırsatı da sunacaktır. Neptün bu arada Şehat sabit yıldızında kavuşumda olacak bu süreçte. Bu yıldız suyla, bilinç dışıyla, mistik alanlarla ve zaman zaman talihsiz olaylarla ilişkilendirilir. Balık Neptün burada olduğunda özellikle duygusal krizler, ruhsal travmalar ya da kayıplar üzerinden büyük bir farkındalık kazanabilirsiniz. Psikolojik destek almak, psikolojik yöntemlere yönelmek, meditasyon, spiritüel çalışmalar belki bu dönemde daha sağlıklı geçirmenize yardımcı olabilir. Ve sonra 27 Ocak 2026 tarihinde Neptün kalıcı olarak Koç burcuna ve tekrar 9. evinize geçiyor olacak. Bu tarihten itibaren 2038'e kadar sürecek olan yeni bir döngü başlıyor. Bu sizin için ruhsal bir genişleme dönemi, hayata bakış açınızı tamamen değiştirecek büyük vizyonlar edinebileceksiniz. Yabancı kültürlerle bağlarınız artabilir, yurt dışı bağlantılı işler, akademik kariyer ya da spiritüel öğretiler hayatınızda daha fazla yer almaya başlayabilir. Ancak bu dönemde inandığınız her şeyin sağlam bir temele oturduğundan emin olmalısınız. Aksi takdirde gerçek dışı ideolojilere kapılmak ya da rehberliğini sorgulamadan kabul ettiğiniz
otoriteler tarafından yönlendirilmek söz konusu olabilir. Neptün 9. evdeyken zihniniz mistik bir pusula gibi çalışabilir. Ancak yönünüzü bulmak için hem kalbinize hem sezgilerinize güvenmeniz gerekir. Bu süreçte edindiğiniz her bilgi sizi yalnızca entelektüel olarak değil, ruhsal olarak da büyütecektir. Artık zihninizin değil, ruhunuzun inandığı yolun yolcususunuz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba Başaklar. 4 Haziran 2025'te Neptün 8. evinizde duran pozisyona geçiyor ve ardından retro hareketine başlıyor. 8. ev krizler, borçlar, miraslar, ortak finansal kaynaklar, psikolojik dönüşüm ve ölüm ötesi konularla ilgilidir. Neptün bu alanda sizden teslimiyet ister. Ancak bu teslimiyet önce bazı çözülmeleri beraberinde getirebilir. Ortak para yönetimi, vergi, kredi, nafaka, sigorta gibi finansal meselelerde bir bulanıklık olabilir. Net olmayan koşullar, karşılıklı belirsizlikler sizi zorlayabilir. Aynı zamanda duygusal anlamda bağ kurduğunuz insanlarla olan ilişkilerde de çözülme, sınır kaybı veya karşılıklı bağımlılık gibi temalar açığa çıkabilir. Bu dönemde sezgilerinize daha çok güvenmeniz gerekir. İç dünyanızda derin bir dönüşüm başlıyor olacak. Psikolojik anlamda sizi dönüştürecek deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Fakat Neptün retrosu bu süreçte bazen gerçeği çarpıtabilir. O yüzden aldanmalara, manipülasyonlara veya hayali beklentilere karşı dikkatli olmalısınız. 22 Haziran'da Neptün Balık burcuna ve 7. evinize geri dönecek. Bu demek oluyor ki odağınız bu kez ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar gibi temalara kayacak. Neptün'ün 29 derecede ve sabit yıldızıyla kavuşumda olması bu konularda çok hassas bir döneme işaret ediyor. Neptün son kez bu dereceleri tarayacak. Evlilik, uzun vadeli ilişkiler veya iş ortaklıkları bu dönemde sizi hem ruhsal hem duygusal olarak zorlayabilir. Karşınızdaki kişiyi idealize etmek ya da onun gerçek yüzünü görmekte zorlanmak mümkün olabilir. İlişkilerde fedakarlık, empati, merhamet gibi kavramlar önem kazanır. Fakat sınırlarınızı kaybetmemeye, aldatılma veya yanılgıya düşmemeye özen göstermelisiniz. Aynı zamanda bu dönem ruhsal açıdan güçlü bir birlikteliğin filizlenmesine de zemin hazırlayabilir. Eğer ilişkinizde zaten güçlü bir bağ varsa bu bağ daha da derinleşebilir. Ancak sorunlu ve temeli zayıf ilişkiler bu süreçte dağılabilir. Gerçekten birlikte olmanız gereken kişilerle kalacak, diğerlerinden ise yavaş yavaş uzaklaşacaksınız. Ve nihayet 22 Ocak 2026'da Neptün kalıcı olarak Koç burcuna geçerek 8. evinize dönüyor. Bu geçişle birlikte artık 2038'e kadar sürecek olan bu uzun bir ruhsal ve maddi dönüşüm süreci başlıyor. Bu dönem size derin şifalar, ruhsal farkındalıklar ve içsel güç kazandıracaktır. Ancak bu güce ulaşmak için önce bazı bağlarını bırakmanız gerekebilir. Neptün sizi arındıracaktır. Gerçekten size ait olmayan borçları, ruhsal yükleri, bağımlılıkları ve sizi kısıtlayan maddi duygusal bağları fark etmenizi sağlayacak. Bu farkındalıkla birlikte daha sezgisel, daha içsel bir güven inşa etmeye başlayabilirsiniz. Ortak kaynakları daha sezgisel yönetmek, maddi kayıplardan çok manevi kazançlara odaklanmak bu sürecin ana teması olabilir. Aynı zamanda ruhsal araştırmalar, psikoloji, terapi, mistizm ve metafizik konularda hayatınızda daha fazla yer almaya başlayabilir. Sezgileriniz bu döngüde kesinleşecek, ruhsal mirasınızı keşfetmeye, sizi siz yapan derin bağları çözmeye ve dönüşmeye hazır olun. Çünkü bu döngüde Neptün sizden kontrolü bırakmanızı ve teslimiyetle yenilenmenizi istiyor. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba teraziler, 4 Haziran 2025'te Neptün 7. evinizde duran pozisyona geçiyor ve ardından retro hareketine başlayacak.
Bu ev evlilik, uzun vadeli ilişkiler, açık düşmanlıklar ve iş ortaklıkları gibi hayatın yüz yüze geldiğiniz alanlarını temsil eder. Neptün'ün burada retroya dönmesiyle birlikte ilişkilerinizde bir bulanıklık, çözülme ya da belirsizlik sürecine girebilirsiniz. Bu süreçte bazı ilişkilerde sınırlar silikleşebilir, gerçeklerle yüzleşmek zor olabilir. Karşınızdaki kişiye fazlasıyla idealler yüklemiş olabilirsiniz. Fakat Neptün retrosu bir idealizasyonu yıkmak ve size ilişkinin gerçek doğasını göstermek için devreye giriyor olabilir. Bu hem duygusal hem de ruhsal bir uyanış dönemidir. İlişkilerde fedakarlık, anlayış ve empati kavramları yeniden gündeme gelir. Ancak dikkat etmeniz gereken konu kendi sınırlarınızı kaybetmemek. Kim için, ne uğruna, ne kadar ödün veriyorsunuz? Bu sorunun yanıtı Neptün retrosunun size fısıldayacağı en önemli gerçeklerden biri olabilir. 22 Haziran'da Neptün Balık burcuna ve 6. evinize geri dönüyor. Günlük yaşam düzeniniz, iş ortamınız, çalışma koşullarınız ve sağlığınız bu süreçte ön planda olacak. Özellikle iş arkadaşlarınızla kurduğunuz ilişkilerde belirsizlikler, yanlış anlaşılmalar, gizli gündemler ya da beklentilerinizin karşılanmaması gibi temalar çalışabilir. Rutinleriniz dağılabilir, motivasyon eksikliği yaşayabilirsiniz. Ancak bu dönemin ruhsal bir çağrısı var. Sadece bedensel değil, ruhsal sağlığınızı da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Psikomatik rahatsızlıklar artabilir. Zihinsel yorgunluk fiziksel problemlere dönüşebilir. Bu nedenle dinlenmek, sezgisel olarak beslenmek, ruhunuzu doyuracak ritüeller oluşturmak çok kıymetli hale gelecektir. Ayrıca Neptün bu süreçte Şehat sabit yıldızıyla kavuşumda olacak ve 29 dereceyi son kez tarıyor Neptün. Bu kavuşum görünmeyeni görmek, sıra dışı fikirler üretmek ve zihinsel derinlik kazanmak anlamında pozitif çalışabileceği gibi dikkatsizlik, dağınıklık ve hastalıklar konusunda da bir uyarıcı olabilir. Özellikle zehirlenmeler ve bağışıklıkla ilgili durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Ve şimdi en önemli eşikse 27 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşiyor. Neptün kalıcı olarak Koç burcuna ve tekrar 7. evinize geri geçiyor ve bu geçişle birlikte artık 2038 yılına kadar sürecek olan uzun bir ilişki döngüsüne adım atıyorsunuz. Bu yeni süreçte hayatınıza giren kişiler sadece romantik anlamda değil, ruhsal olarak da sizi dönüştürecek. Neptün 7. evdeyken ilişkiler bir aynaya dönüşür. Kendi benliğinizi, kendi eksik ya da fazla yanlarınızı karşınızdakinde görmeye başlarsınız. Gerçekten kalp bağı kurduğunuz insanlarla birlikteliğiniz güçlenirken sadece mantığa ya da sosyal yapıya dayalı ilişkiler çözülmeye başlayabilir. Karşınızdaki kişinin ruhuyla bağ kurmak bu dönemin anahtarıdır. Ortaklıklarınızda sezgilerinizi kullanarak ilerlemeli, ilişkilerinizi bir ibadet gibi görmelisiniz. Çünkü Neptün size ruhsal birlikteliğin ne demek olduğunu öğretecek. Hayatınıza giren herkes sizin için birer öğretmen olacak. Önemli olan bu öğretmenleri tanımak ve hangi sınavla geldiklerini idrak edebilmek. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba akrepler. 4 Haziran 2025'te Neptün 6. evinizde duran pozisyona geçiyor ve ardından retro hareketine başlayacak. Günlük yaşam, iş düzeni, çalışma ortamı ve sağlık konuları bu dönemde önemli hale geliyor. Neptün burada size hizmet ettiğiniz alanlara ruh katmanız gerektiğini hatırlatıyor. Fakat retro ile birlikte bu alanlarda belirsizlikler, dağınıklıklar ya da yön kaybı gündeme gelebilir. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde bir çözülme, beklenti uyuşmazlığı veya karşılıklı yanlış anlamalar yaşanabilir. Günlük temponuz bozulabilir, verimliliğiniz düşebilir ya da yaptığınız iş size anlamını yitirmiş gibi gelebilir. Bu da sizi daha ruhsal ve yaratıcı işlere yönlendirmeye ihtiyacı doğurabilir. Aynı zamanda sağlıkla ilgili konularda da bir farkındalık dönemi başlıyor. Neptün etkisiyle bazı rahatsızlıkların nedeni fiziksel değil,
ruhsal olabilir. Psikomatik etkiler artabilir. Bu nedenle sadece beden sağlığınızı değil, ruhsal sağlığınızı da önemsemelisiniz. Meditasyon, doğa ile temas, içsel arınma yöntemleri size iyi gelecektir. 22 Haziran'da Neptün Balık burcuna ve 5. evinize geri dönüyor. Bu geçişle birlikte odak alanınız, aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kendinizi ifade etme biçiminiz olacak. Neptün burada hayal gücünüzü büyütür ama aynı zamanda yanılgılar da getirebilir. Aşkta aldanmalar, fazlaca romantize edilen ilişkiler ya da karşılıksız duyguların artışı söz konusu olabilir. Bu dönemde birine aşık olabilirsiniz ama bu aşk sizi büyütmekten çok hayal kırıklığına da uğratabilir. Diğer yandan bu konum yaratıcı alanlarla çalışanlar için ilham kaynağı olabilir. Şairler, yazarlar, sanatçılar için adeta bir ilham kapısı açılabilir. Neptün 29 derecede seyredecek ve bu dereceyi son kez sınıyor olacak. Şiat yıldızı da, sabit yıldızı da bu devrede olacak. Bu yıldız sıra dışı fikirleri, talihsizlikleri, bazen zihinsel cesareti ama aynı zamanda psikolojik kırgınlıkları da temsil eder. Bu dönemde yaratıcı üretimlerde sıra dışı başarılar elde edebilirsiniz. Fakat aynı zamanda kendi zihinsel sınırlarınızı da zorlamaya dikkat etmelisiniz. Çocuk sahibi olanlar için bu dönem çocuklarla ilgili hassasiyetleri beraberinde getirebilir. Onların duygusal dünyasında olup biteni anlamak, daha şefkatli ve anlayışlı olmak önem kazanacaktır. Ve şimdi en önemli geçişe geliyoruz. 27 Ocak 2026 tarihi itibariyle Neptün kalıcı olarak Koç burcuna geçerek yeniden 6. evinize yerleşiyor. Bu geçiş 2038 yılına kadar sürecek uzun bir döngünün başlangıcı olacak. Bu süreçte iş ve hizmet kavramları sizin için daha ruhsal ve sezgisel bir boyut kazanacaktır. Belki de tamamen farklı bir iş düzenine geçeceksiniz. Daha yaratıcı, daha anlamlı, başkalarına şifa olan bir iş alanına yönelme arzusu duyabilirsiniz. Rutinlerinizde sezgilerinizi daha fazla kullanacak, mekanik görevler yerine ruhunuzu besleyen işlere yöneleceksiniz. Sağlık açısından ise artık bedeninizin sinyallerine daha çok kulak vermelisiniz. Çünkü Neptün burada size bedenin ruhun aynası olduğunu anlatmak istiyor. Sağlık sorunları sadece fiziksel değil, bilinçaltınızla da bağlantılı olabilir. Sizden istenen şey şu: günlük hayatın sıradanlığı içinde bile bir anlam, bir hizmet ve ruhsal tatmin aramak. Çünkü 6. evdeki Neptün hizmeti ilahi bir amaca dönüştürmenizi istiyor. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba yaylar, 4 Haziran 2025'te Neptün 5. evinizde durağan pozisyona geçiyor ve ardından retro hareketine başlıyor. Burası aşk hayatınız, yaratıcılığınız, hobileriniz ve çocuklarla ilgili alanları temsil ediyor. Neptün burada durağanlaştığında bu temalarda bir duraklama, bir sis perdesi ya da duygusal bir çözülme hali hissedebilirsiniz. Aşkta beklentileriniz, romantik idealleriniz ve karşınızdakine yüklediğiniz anlamlar gözden geçirilecek. Bu retro süreci size şunu soracak: gerçekten aşık mısınız? Yoksa bir hayale mi tutundunuz? Kalbinizle hayal gücünüz arasında kurduğunuz köprüde bazı taşlar yerinden oynayabilir. Aynı zamanda yaratıcı projelerinizle ilgili bir içe dönüş dönemi yaşanabilir. İlham gücünüz yüksek olacak ancak netlik eksik olabilir. Üretimlerinizin özüne dönmeniz, ruhunuzu katmanız ve sanatı bir şifa aracı olarak kullanmanız gerekebilir. 22 Haziran'da Neptün Balık burcuna son kez geçecek ve 4. evinizde olacak. Bu geçişle birlikte odağınız aile, ev, kökler, duygusal güvenlik ve geçmişle yüzleşme konularına kayıyor. Neptün burada size geçmişinizle barışmanız, aile karmalarını çözmeniz ve ev ortamınızı ruhsal olarak temizlemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Bu dönem boyunca evinizle ilgili belirsizlikler, taşınma planları, aile bireyleriyle ilişkilerde kırılganlıklar ya da yanlış anlaşılmalar olabilir. Ancak tüm bunlar aslında
içsel bir temizlik sürecinin dışa yansımasıdır. Evinizde huzur arıyorsanız ama önce kendi içinizdeki huzursuzluğu fark etmelisiniz. Neptün 29 derecede zor ve hassas bir derecede olacak ve bu noktada Şeat'la kavuşumda olacak. Bu sabit yıldız zihinsel mücadele, sıra dışı düşünceler, ruhsal farkındalıkları ve bazı talihsizlikleri de beraberinde getirebilir. Ancak aynı zamanda duygusal savrulmaları, kayıpları, suyla ilgili problemleri de bu dönemde Neptün gündeme getirebilir. Ev içinde suyla ilgili aksaklıklar, kayıplar ya da geçmişle yüzleşmenize neden olacak olaylar da yaşanabilir. Ve şimdi en önemli dönem başlıyor. 27 Ocak 2026 tarihinden itibaren Neptün Koç burcunda kalıcı olarak yeniden 5. evinize yerleşiyor. Bu geçişle birlikte 2038'e kadar sürecek olan uzun bir ruhsal yaratım döngüsüne adım atacaksınız. Aşk hayatınızda daha derin, daha sezgisel ve ruhsal bağlar kurma arzusu öne çıkacak. Karşınıza çıkan kişiler ruhunuzun aynası olacak. Belki de sadece bir ilişki yaşamayacak, birlikte yaratım yapacağınız, ilham alıp vereceğiniz bir eşle karşılaşabilirsiniz. Yaratıcılığınız tavan yapabilir. Şiir, müzik, sinema, resim gibi sanatsal alanlarda sezgilerinizin gücünü kullanarak büyük işler ortaya koyabilirsiniz. Bu dönem aynı zamanda çocuklarla ilgili derin bağlar kurmanızı, onların duygusal dünyasına empatiyle yaklaşmanızı da destekleyecek. Ancak bu dönem boyunca şu konuda uyanık olmalısınız. Kendinizi tamamen bir aşka ya da bir yaratıcı projeye kaptırırken gerçeklikten kopmamaya çalışmalısınız. Neptün'ün büyüsü güçlüdür ama bazen sizi hayal dünyasına da sürükleyebilir. Özetle sevgili yaylar, bu döngü size aşkın, yaratıcılığın ve duyguların ilahi boyutunu öğretecek. Gerçek aşkın yalnızca romantik değil, ruhsal bir uyanış olduğunu fark edeceğiniz bir süreç başlıyor. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba Oğlaklar, 4 Haziran 2025'te Neptün 4. evinizde durağan hale geliyor ve ardından retro hareketine başlayacak. Burası aile, ev, kökler, geçmiş yaşantılar ve içsel güvenliğinizle ilgili alanları temsil eder. Bu durağanlıkla birlikte sanki zaman duruyor gibi hissedebilir. İçinizde bazı duyguların çözülmeye başladığını fark edebilirsiniz. Ev ortamınızda bir belirsizlik, duygusal olarak dağınıklık ya da geçmişte bastırdığınız konuların su yüzüne çıkması mümkün. Aile bireyleriyle kurduğunuz bağlar bulanıklaşabilir ya da bazı sırlar açığa çıkabilir. Neptün burada size gerçekten ait olduğunuz yer neresi sorusunu sorduracak. Belki de aidiyet kavramını yeniden tanımlamanız gerekiyor. 22 Haziran'da Neptün Balık burcuna ve 3. evinize geri dönüyor. Bu geçişle birlikte zihinsel alanlarınız, iletişim şekliniz, kardeş, yakın çevre ilişkileriniz ve öğrenme tarzınız etkilenecek ve Neptün burayı son kez tarıyor olacak. Bu süreçte çevrenizle kurduğunuz iletişimde yanılgılara açık olabilirsiniz. Sözlerinizin tam olarak anlaşılamadığını ya da başkalarının ifadelerinin kafanızı karıştırdığı bir dönem olabilir. Kardeşlerle ya da yakın akrabalarla olan ilişkilerde daha fazla empatiye, anlayışa ve ruhsal bağlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Aynı zamanda bu ev zihinsel saflığı da temsil eder. Dolayısıyla zihinsel karmaşalar, aşırı hayal kurma, unutkanlık ya da odaklanma sorunları gündeme gelebilir. Neptün Balık burcunun 29 derecesinde, en hassas derecesinde artık kapanışlara işaret ediyor. Şeat sabit yıldızıyla kavuşumda olacak ve bu dereceleri son kez tarıyor. Bu yıldız ruhsal çözümlemelerle ilişkilidir. İletişim cihazlarıyla ilgili sorunlar, suyla ilgili aksilikler, yolculuklarda gecikmeler veya bilinçaltınıza gelen ani sezgilerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönem boyunca yazma, anlatma
ve konuşma yoluyla ruhunuzu ifade etmek oldukça şifalı olabilir. Duygularınızı bastırmak yerine sanatla ya da yazıyla dışa vurmanız ruhsal arınmanıza katkı sağlayacaktır. Ve şimdi döngünün en önemli evresi başlıyor. 27 Ocak 2026'da Neptün tekrar ve bu kez kalıcı olarak Koç burcuna, yani yeniden 4. evinize geçecek. 2038 yılına kadar bu alanda uzun soluklu, yavaş ama derin etkiler bırakacak bir Neptün süreci başlıyor. Bu süreçte evinizin enerjisini değiştirmek, daha sezgisel bir yaşam alanı kurmak isteyebilirsiniz. Belki bir deniz kenarına taşınmak, evinizi maneviyatla beslemek, meditasyon yapabileceğiniz bir alan yaratmak gibi arzular gelişebilir. Aile bireylerinizle olan ilişkilerde affetme, kabul etme ve anlandırma temaları ön plana çıkabilir. Ancak bu süreçte gerçeklikten kopmamaya dikkat etmelisiniz. Neptün geçmişe ait olayları idealize etmenize ya da bazı aile üyeleriyle ilgili gerçekleri görmezden gelmenize neden olabilir. Bu nedenle sezgilerinizi bilgiyle dengelemeniz büyük önem taşıyor. Özetle sevgili oğlaklar, bu Neptün döngüsü size geçmişinizle barışmaya, zihinsel berraklık kazanmaya ve aileyle olan bağlarınızı daha derin bir farkındalıkla dönüştürmeye davet ediyor. Ruhsal güvenliğinizi yeniden inşa edebileceğiniz uzun bir yolculuk başlıyor. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba kovalar. 4 Haziran 2025 tarihinde Neptün 3. evinizde durağan pozisyona geçiyor ve retro hareketine başlayacak. Bu ev iletişim, zihinsel faaliyetler, yakın çevre, kardeşler ve kısa yolculuklarla ilgili bir alanı yönetir. Bu dönem zihinsel alanlarınızda bir belirsizlik ve dağınıklık hissedebilirsiniz. İletişimde yanlış anlamalar, kafanızın karışması ya da başkalarının ifadelerinin sizi yanıltması mümkün. Kardeşlerinizle, yakın arkadaşlarınızla olan ilişkilerde duygusal bulanıklıklar yaşanabilir. Neptün'ün retro hareketiyle birlikte bazı eski yazılı belgeler, mesajlar ya da iletişimde gizli kalmış gerçekler ortaya çıkabilir. Bu dönemde daha fazla içsel farkındalık geliştirmek ve sezgilerinizi daha güçlü dinlemek önem kazanacaktır. 22 Haziran'da Neptün Balık burcuna geçerek 29 derecede ikinci evinize adım atıyor. Bu geçişle birlikte maddi kaynaklarınız, gelir düzenine sahip olduklarınız ve güven duygunuzla ilgili konular gündeme gelebilir. 29 derece balıktaki Neptün idealist, duygusal ve bazen belirsiz etkiler yaratabilir. Neptün burada çok güçlü çalışıyor ve bazı kapanışlara sebep olabilir. Maddi güvence ile ilgili hayal kırıklıkları, yanılsamalar ya da belirsizlikler yaşanabilir. Bu süreçte bütçenizi yönetirken gerçekçi olmaya özen göstermelisiniz. Ayrıca sahip olduğunuz değerler ve bunların hayallerinizle uyuşup uyuşmadığını sorgulayabilirsiniz. Para, değerler ve sahip olduklarınız üzerine yapacağınız derin düşünceler, ruhsal bir farkındalık kazanacaksınız. Ancak yine de bu dönem maddi alanlarda çok fazla belirsizlik ve kayıplara açık olabilir. Bu yüzden harcamalarınızı dikkatlice gözden geçirmeli ve kendinizi gereksiz risklerden uzak tutmalısınız. Neptün 29 derecede ve Şeat'la kavuşumda burada oldukça güçlü etkiler yaratır. Bu yıldız talihsizliklerle de ilgilidir. Aynı zamanda bazı bilgilerin gizli açığa çıkması, kayıp eşyaların ya da değerli şeylerin ortaya çıkması mümkün. Bu etkilerle birlikte sezgisel becerilerinizi daha fazla kullanmak ve değerlerinizle ilgili ruhsal dönüşüm yapmak faydalı olacaktır. Ve son olarak 27 Ocak 2026'da Neptün geri dönmeksizin Koç burcuna geçecek ve 3. evinize yerleşecek. 2038 yılına kadar iletişim şekliniz, yakın çevrenizde ilişkileriniz ve zihinsel alanlarınız üzerinde kalıcı etkiler bırakacak uzun soluklu bir Neptün dönemi başlıyor. Bu süreçte hayatınızdaki tüm iletişim biçimleri derin bir dönüşüm geçirecek.
Belki de kendinizi daha fazla sessizliğe çekebilirsiniz ya da sezgisel bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Yazılı ya da sözlü ifadelerinizde daha çok sanatsal bir yön bulabilirsiniz. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde ruhsal bir dönüşüm başlayabilir. Bu aynı zamanda zihinsel berraklık kazandığınız bir dönemde olabilir. Özetle yükselen kovalar, bu Neptün döngüsü sizi sahip olduklarınız, maddi güvenliğiniz ve iletişim alanlarında derin bir dönüşüme davet ediyor. Bu süreç içsel farkındalığınızı artırarak sezgilerinizi ve zihinsel gücünüzü geliştireceğiniz bir yolculuk olacak. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Merhaba balıklar, 4 Haziran 2025'te Neptün ikinci evinizde durağan pozisyona geçiyor ve retro hareketine başlıyor. İkinci ev maddi güvenliğiniz, gelir kaynaklarınız, sahip olduğunuz değerler ve öz değerinizle ilgili olacak. Bu dönemde maddi dünyanızda belirsizlikler yaşanabilir veya belirsizlikler yaşıyorsanız netleşmeler olabilir. Neptün'ün retro hareketi gelir düzeyinizdeki dağınıklıkları ve eksiklikleri açıkça ortaya çıkaracaktır. Belki de sahip olduğunuz değerleri sorgulamak, maddi güvenliğinizi sağlamak adına ne gibi değişiklikler yapmanız gerektiğinizi düşünmekle isteyebilirsiniz. İletişimde yanılsamalar ve kayıplar söz konusu olabilir. Öz değerinizi para ve sahip olduklarınızla ilişkili olarak gözden geçirebilir ve bazı eski finansal meselelerle yüzleşebilirsiniz. Bu süreç size değerli dersler sunacak ve parasal meselelerinizi daha net görmenizi sağlayacak. Ancak dikkat etmeniz gereken bir şey ise bu dönemde finansal olarak fazla hayalci ve belirsiz olmamanız gerektiğidir. Maddi konularda fazla idealize etmekten kaçının. 22 Haziran'da Neptün Balık burcuna geçecek. 29 derecede birinci evinizde olacak. Birinci ev kişiliğinizi, dış dünyayla nasıl göründüğünüzü, kendinizi nasıl ifade ettiğinizi temsil eder. Bu süreç sizde daha fazla içsel dönüşüm ve içsel farkındalık yaratacak. Neptün 29 derece balığı son kez tarıyor olacak. Yaratıcılığı, sezgiyi, hayalleri ve idealizmi ön plana çıkaran güçlü bir etki yaratacak ve bu süreçte dış görünüşünüz ve kişiliğinizde daha derin bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi daha fazla keşfetme ve hayatı daha sanatsal bir bakış açısıyla ele alma isteği duyabilirsiniz. Bu dönem sizdeki mistik yönleri ortaya çıkarabilir ve sezgisel becerilerinizde artış yaşanabilir. Kişisel imajınızda değişimler yapmak ve daha çok ruhsal bir yaklaşım benimsemek isteyebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şey 29 derecedeki balıktaki Neptün'ün yanıltıcı ve bulanık etkileri olabilir. Kendinizi olduğunuzdan farklı bir şekilde sunma eğiliminde olabilirsiniz. Bu yüzden kişisel imajınızı değiştirmeden önce daha dikkatli olmalısınız. Neptün burada 29 derecede Şeat sabit yıldızıyla da kavuşumda olacak. Bazı talihsiz olaylara neden olabilir. En azından kolektifte böyle bir olaylar olabilir. Ve sıra dışı fikirlere de işaret eder Şeat. 27 Ocak 2026'da Neptün geri dönmeksizin Koç burcuna geçiyor ve ikinci evinizde yerleşiyor. 2038 yılına kadar para, sahip olduğunuz değerler ve maddi güvenliğinizle ilgili kalıcı bir dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Koç burcunun ateşli ve cesur etkisiyle birlikte parasal alanlarda daha cesur ve girişimci adımlar atma eğiliminde olabilirsiniz. Bu kazançlarınızı arttırma ve mali anlamda kendinize güven duymaya başlama dönemi olabilir. Ancak yine de bu dönüşüm süreci boyunca enerjinizi doğru kullanmaya ve aşırı risklerden kaçınmaya dikkat etmelisiniz. Özetle sevgili balıklar, Neptün'ün bu dönemi maddi güvenliğiniz ve kişisel imajınızla ilgili derin bir dönüşüm yaşamanıza olanak sağlayacak. Ruhsal olarak kendinizi daha fazla keşfedeceğiniz ve hayallerinizle paralel bir yaşam kuracağınız bir dönemdesiniz. Bu dönemde sezgilerinize güvenin ve daha fazla içsel farkındalık geliştirin. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim.